Anunnakiler. Anunnaki bir grup Sümer ve Akkad mitolojik tanrısıdır. İsim bazen Anuna, Anunnakene veya Anunna olarak yazılır ki bu bir tür kraliyet kanından olanlar anlamına gelir. Anunnaki kelimesinin Sümer dilindeki anlamı gökyüzünden dünyaya gelenler demektir. Eski ahitte geçen Nefilim kelimesinin gerçekteki anlamı aşağı gönderilenler anlamına gelirken neden devler olarak tercüme edildiği sorgulanmış ve antik medeniyetlerdeki izlere kadar gidilmiştir. Zekaryas için İncil üzerindeki tutarsızlıkların peşine düşerek bir ömür boyu süren araştırmasını yapmıştır. Yazarın sorusu son derece haklıdır. Nefilim kelimesi devler olarak değil, birçok araştırmacı tarafından göksel varlıklarla insan kadınların cinsel birleşmesi sonucu ortaya çıkan antik kahramanlar olarak açıklamışlardır. Eski Sümer metinlerinde gökten yere inenler anlamına gelen ve büyük tanrılar için kullanılan Anunnaki kavramı, düş ürünü mitolojik tanrıları değil, yüz binlerce yıl önce Marduk gezegeninden dünyamıza inen ve üzerinde bir koloni kuran yabancıları betimlemekte kullanılan bir özel isimdi. Benzeri biçimde Tevrat'ın ilk bölümü olan Tekvin'in 6. babında tufan öncesi dönemi anlatan ayetlerde geçen "O zamanlar yeryüzünde Nefilim vardı. Bunlar eski zamanın güçlü ve ünlü adamlarıydılar" ifadesi de bizzat bu yabancı ırka gönderme yapıyor. Sitchin'e göre çünkü kimi modern çevirilerde devler olarak değiştirilen Nefilim sözcüğü de eski İbranice'de tıpkı Sümer dilindeki Anunnaki gibi yukarıdan aşağı inenler anlamına da gelmekteydi. Rusya doğumlu ünlü araştırmacı Sitchin ve diğerleri Sümer tabletlerini Sümerce'yi akıcı olarak öğrendikten sonra bir mit değil de anlaşılan ve algılanan haliyle yazılmış olacağı düşüncesiyle yorumlamaya başlarlar ve sonrasında arkeolojik bulguların kendi teorisini desteklemesiyle birlikte yazılı tarihin hiç de gerçekleri yansıtmadığı düşüncesine sahip olur. Sitchin'in yaptığı araştırmaların sonucu İncil'de geçen Nefilim ile Sümer'in sözünü ettiği Anunnaki aynı şeydir. Ve bu düşünce Farmasonluktan Tul Derneği'ne kadar tüm üst yönetimlerin bildiği ve benimsediği bir düşüncedir. Anunnaki'nin hikayesi şudur. Bundan 450 bin yıl önce bir grup insan benzeri uzaylı varlık Dünya denen gezegene geldiler. Geldikleri gezegen Sümerlilerin adına Nibiru dedikleri antik Sümer edebiyatında 12. gezegen olarak tanımlanmaktadır. 1981 yılında Amerikalı astronomlar Güneş sistemimizde 10. bir gezegen olabileceği üzerinde çalışıyorlardı. Dünya çevresinde dönen bir uydu teleskobun kaydettiği görüntüler ve Platon'un yörüngesindeki düzensizlikler bilim insanlarını başka bir gezegen olacağı fikrine itmiştir. Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri Gözlem Evi'nin kanıtları doğruysa bu Sümerlerin astronomi alanında ne kadar ileri düzeyde olduklarının bir kanıtıdır. Sümerler Ay ve Güneş'i de Güneş sistemi içine dahil ettikleri için bu 12 rakamı şaşırtıcı olarak doğrudur. Sümerlerin Uranüs, Neptün ve Plüton gibi gezegenleri son derece doğru bir şekilde tanımlamış ve diyagramlarını hazırlamış olmaları ve bunların bir teleskop olmadan yapılabilme olasılığının imkansızlığı Sümerler hakkında bize bir tasarım yapmamızı sağlar. Bu gezegenlerden Uranüs'ün 1781, Neptün'ün 1846, Plüton'un 1930 yılında bulunduğu dikkate alınır. Uzun zamandır mit olarak düşünülen antik Sümer metinlerinin son yorumları, özellikle de yaratılış destanı olarak bilinen Enuma Elish, Güneş sistemimizde son durumu hakkında inanılmaz bilgiler sunar. Sümer metinlerinde 4 milyar yıldan uzun bir süre önce Nibiru adında bir gezegen Güneş sistemimize girdi, Tiamat denen büyük bir gezegeni kıl payı ıskaladığı ve bunun sonucunda ciddi yerçekimi sorunları ortaya çıktığı açıklanır. Daha sonra Nibiru, Babil dilinde Marduk, bir kez daha geldiğinde Tiamat gerçekten vuruldu ve Nibiru'nun görevli ayları tarafından bombalandı. Tiamat'ın çeşitli boylardaki parçaları asıl yörüngesinde kalarak asteroid kuşağını oluştururken gezegenin diğer yarısı Güneş'e yakın yeni bir yörüngeye fırladı. Bu parça zaman içinde Dünya'yı meydana getirdi. Nibiru'nun aylarından biri olan Kingu, bizim şu anki ay olarak bildiğimiz ay haline geldi.
İşin ilginç yönü, bu teori dünyanın neden kabuğunun bir kısmının Pasifik Okyanusu'nu kaplayan kısmı neden eksik olduğunu ve asteroid kuşağının nasıl oluştuğunu mantıklı bir şekilde açıklamaktadır. Bu teori çok fazla spekülasyona neden olan kuyruklu yıldızları da açıklamaktadır. Teoriye göre Nibiru ve Tiamat çarpıştıklarında iki dünyadan da çok miktarda deniz suyu, toprak ve döküntü ile birlikte uzayda savrulmuşlardır ve kirli buz parçalarını oluşturmuşlardır. Bu teori yakın zamanda elde edilen bazı bulgular ile daha da güçlendi. Antarktika'da bulunan bazı göktaşları Mars'ın atmosferini oluşturan gazları içermektedir. Öte yandan bilim adamları bir Mars meteorunda 4 milyar yaşında olduğu tespit edilen mikroorganizma bulmuşlardır. Yörüngesi Mars ve Jüpiter'in arasından geçtiği için geçit gezegeni denen Nibiru, elips biçimde kendi yörüngesine devam eder. Bu yörünge onu Güneş sisteminden uzaklaştırır ve tekrar kütlesel çekim ile içeri sokulmaktadır. Mısır kayıtlarında buna kanatlı disk denmiştir. Dünyadaki yaşam, Güneş çevresinde olan dönüş süresi 1 yıla dayanarak gelişti. Nibiru'daki yaşam ise Güneş etrafındaki dönüş süresine göre, yani dünya zamanıyla 3600 yıla göre oluştu. Bu durum Nibiru'daki yaşamın dünyadakinden çok daha önce geliştiğini düşünülmektedir. Sümer kayıtlarındaki Nibiru, yani Anunnaki, 450 bin yıl önce dünyanın ikinci buzul döneminde Nibiru'nun son derece gelişmiş varlıkları iki gezegenin yaklaşması sonucu dünyaya seyahat ettiler. Nasıl astronotlar dünyaya inerken okyanusa iner, Anunnaki de ilk inişini suya yapar. Mantıken bu antik astronotlar kendilerine ortalama bir sıcaklık, su ve yakıt kaynağı sağlayacak bir kamp yeri ararlar ve bu yere uyan tek bir bölge vardır: Mezopotamya. Bazı araştırmacılar bu ilk Anunnaki yerleşim merkezinin Güney Irak'ta kalmasını ve savaşlarda sürekli buraların bombalanmasını şüpheyle karşılarlar. Kayıtlarımıza dönersek, mutlak Nibiru hakimi Anu veya An ya da El, asıl gezegenin operasyonu yönetirken Anu'nun iki oğlu Enlil ve Enki liderliğinde dünyada sistematik bir kolonileşme hareketi başlar. Bütün Anunnaki liderler daha sonra Nefilim ya da Tanrı rolüne girerler. Çok ilginçtir ki bu Nefilim'den birisinin ismi Nasir'dir. Enlil görev kumandanıdır. Enki ise yönetici ve bilim subayı. İki kardeş arasında Nibiru protokolleri ile düşmanlık vardır. Büyük Enki, annesi Anu'nun resmi karısı olmadığı için ikinci derece öneme sahip. Ama dünya yolculuğu fikrini ilk başlatan kişidir. İyi korunmuş metinlerden birinde Enki, İran körfezine inişini şöyle anlatır: Dünyaya yaklaşırken çok fazla su olduğunu fark ettim. Yeşil çayırlarına yaklaştığımda benim emrimle yükseltiler ve kümbetler oluştu. Saf bir yerde evimi yaptım. Enki hem bilimci hem de mühendistir. Onun liderliği altında İran körfezinin kuzeyindeki bataklıklar kurutulmuş, sulama kanalları yapılmıştır. Enki'nin büyük oğlu Marduk'un önderliğinde destek birlikleri gelir. Dünya zamanıyla çok uzun bir yıl olan bu olay Anunnaki için sadece birkaç yıldır. Bazı araştırmacılar Anunnaki'nin dünya üzerindeki çalışmalarıyla ilgili çok karmaşık metafizik açıklamalar üretmişlerdir. Birçoğu Nibiru'nun geçişiyle bozulan enerji alanlarından ve ruhsal boyutlarından bahsetmektedir. Sitchin ve diğer araştırmacıların teorisi ise kolonicilerin dünya üzerinde mineral zenginliklerinin peşinde olduğu yönündedir. Anunnaki bizim hidroklorokarbonlar sayesinde ozona verdiğimiz türde zararlar bulunan kendi atmosferini onarmak için altın arıyorlar diye açıklanmıştır. Bugün şaşırtıcı şekilde bilim insanlarımız ozon tabakasının en iyi onarılmasının çözümünü minik altın partiküllerin atmosfere atılması olduğunu söylemektedirler. Fakat İran körfezindeki bu altın çıkarma işi ihtiyaçlarını karşılamaya yetmemiştir. Varisi Enlil ile birlikte Anu koloniyi ziyaret eder ve Enki'yi daha fazla altın bulmaya görevlendirir. Enki, Güney Afrika ve oradan da Güney Amerika'ya gider. Güney Amerika'da altın olduğu 1970 yılında kanıtlanmıştır. Kazı izlerine Orta ve Güney Amerika'da rastlanmıştır. Anunnakilerin altın arama çalışmaları gezegenin belirli bölgelerinde devam eder ve insanın başlangıçtaki yayılmalarını da açıklar. Bu konudaki önemli destek ve kaynak da
Mezopotamya'ya verilen şehir isimleri ve Orta Amerika'dakilerin benzerliğidir.